Bugün Solotürk'ün bu efsane işini konuşmaya ve uçaktan alınan video kaydı görüntüsüyle dışarıdan alınan video kaydını senkronize ederek bu alçak inişi analiz etmeye ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım. Önce o anki durumu anlamaya çalışalım. Yıl 2014. Yer İngiltere'nin Wellington şehri. Bir airshow yapılıyor ve Türkiye'de Solotürk ekibiyle bu airshow'a katılmış durumda. Uçaklar sırasıyla gösterilerini yapıyorlar. Gösteriyi izlemek isteyen seyirciler pistin hemen yan tarafındalar. Fakat heyecan arayan ve daha güzel görüntüler veya video almak isteyen bir grup kalabalık havaalanının hemen dışında ama pistin başladığı bir bölgeden uçakların kalkışlarını ve inişlerini izliyorlar. Gerçi daha çok uçakların inişlerini izlemek için oradalar. Her uçak inişinde deklanşöre basıyorlar, fotoğraf ve videolarını çekiyorlar. Mesafe oldukça yakın. Güzel görüntüler de ortaya çıkıyor zaten. Gösteri sırası bizim ekibimizde, yani Solotürk'te. Pilot Yüzbaşı Yusuf Kurt kalkışını yapıyor ve o nefes kesici gösterilerden birini daha sergiliyor. Her şey çok güzel. İnişini de yapıyor. Bu da inişin uzaktan çekilmiş bir görüntüsü. Alkışlar Solotürk'e. Bu videoda belli olmuyor ama aslında o kadar çok yakın ve alçaktan bir iniş sergilendi ki bunu anlamak için yakından çekilen videolara bakmak lazım. Bu biraz daha yakından çekilen bir video ama yine çok belli değil mi? Bunlar ise olay yerinin merkezinden çekilen videolar. Pistin başladığı yerde bekleyen insanların aklını alıyor resmen bu alçak iniş. Kendini sandalyeden atanlar, yerde yuvarlananlar var. Bir de daha iyi görüntü almak için sandalyenin üstüne çıkanlar falan var ya, işte onların hepsi yerde. Karıncaları falan sayıyorlardır herhalde. Ya da ilk Cemre toprağa düştüm ona bakıyorlardır. İşin esprisi bir yana neden bu kadar çok alçaktan ve yakın bir iniş yapıldığını, neden böyle bir emniyetsiz durum oluştuğunu, olayın kahramanı, yani o gün o uçağı kullanan ve bu efsane inişi yapan Solotürk pilotu Yusuf Kurt'u dinleyelim. Emniyet mesafesinin olması gereken yerden yol geçiyor. Burada halkı gördüğümüz yer.
Biz de bu tehlikeyi gördük. Komiteye dedik ki sizde hem emniyet bölgesi yok. Buna rağmen yol var. Tamam, trafik lambası koymuşlar. Arabaları durdurmuşlar ama insanları çekmemişler oradan. Yani burası biz yakın geçeriz. Sonuçta uçak nereye gittiğini gösteriyor. İnsanlara değip değmeyeceğini, yaklaşmayacağını, ne kadar yakın olduğunu biz içeriden biliyoruz. Yani 3 metre civarı oradan geçiş. Tedirgin olurlar. Kesinlikle öyle bir sorunumuz yok dediler. İstediğiniz gibi iniş yapabilirsiniz. Pistimiz emniyet kriterleri içindedir. Uluslararası standartlardadır. Bu yani benim onların üzerinden geçeyim de yaptığım bir şey değil. Benim Türk Hava Kuvvetleri'nin bir pilot olarak Türk insanı temsilen 200 bin İngiliz vatandaşı izlerken doğru olanı yapmak zorunda olduğum için pistin başına indiğim bir iniş. Bir gün sonra Erhan uçacaktı. O gösteride de hem pist yönünü değiştirdiler hem de o bölgeyi tamamen temizlediler. Şimdi de uçağın içinden çekilen uçağın kendi kamera görüntüsüyle uçağın dışından çekilen iniş görüntüsünü senkronize ederek tam olarak ne kadar mesafeden, yani nasıl bir alçak iniş yapıldığını anlamaya çalışalım. Önce uçağın kendi kamera görüntüsünü büyütelim ve dış görüntüsünü de yanına koyalım. Görüntüyü durduralım ve uçağın kamerasındaki görüntüden bize lazım olan değerleri okuyalım. Benim gibi bilgisayardan savaş uçağı oyunlarını oynayanlar ve bu oyunlarda F-16 kullananlar bu işaretleri okumakta zaten zorlanmazlar. Ama biz yine de en baştan başlayalım. Burası hız skalası. Yani uçak 160 knot hızında. Burası ise yükseklik skalası. Uçak 70 fit yükseklikte, yani 21 metrede. Ama yerden değil, deniz seviyesinden yüksekliğini gösteriyor burası. Yani bakmamız gereken yer burası değil. O anki yüksekliği görmek istiyorsak buraya bakmalıyız. Uçak burada yerden 12 metre yükseklikte olduğunu gösteriyor. Ve inişin son anlarında olduğu için alçalmaya devam ediyor. Oynatmaya devam ediyorum. Yolun üstünden geçerken tekrar durduruyorum ve değerleri okuyorum. 157 knot hızında ve sadece 3 metre yükseklikte. F-16 uçağını daha önce yerde görenler bilir. Bu büyük bir uçaktır. Çok güçlü ve aynı zamanda gürültülü bir motoru vardır. Boyunuzun 1.70 olduğunu varsayarsak, sadece 1.5 metre üstünüzden bir F-16 geçse ne hissedersiniz? Hemen söyleyeyim, ben de orada olmak isterdim. Ben de bundan isterim. Ya da ne bileyim, Türkiye'de canlandırmasını falan yapmalılar ama beni de çağırmalılar. Oynatmaya devam ediyorum ve hemen tekrar durduruyorum. Tam çitlerin üstünden geçerken durdurdum ve mesafe sadece 2 metre. İyi ki birileri görüntü almak için falan çitlerin üstüne çıkmamış. 157 knot hızında gelen, yani 290 km hızla gelen bir uçakla çarpışmak onun için pek hoş olmazdı herhalde. Hayır, yani hastane masrafları yüksek çıkardı onun için. Bir de bizim uçağın tekerine zarar gelmesin. Yoksa bezlik pek bir durum yok ortada. Neyse, oynatmaya devam edelim. Tam yere teker koyduğunda durduruyorum. Hız 142 knot ve mesafe 0 metre. Sistem gayet güzel çalışıyor. Uçağın pilotu Yüzbaşı Yusuf Kurt'un da dediği gibi hedeflenen bölgeye teker koyarak iniş yapıldı. Ama yanlış olan şey uçağın orada olması değil, insanların orada olmasıydı. Bu hava gösterisi ertesi günde devam ediyordu ve Soğutürk bir gösteri daha sergileyecekti. Bu sefer pilot Yüzbaşı Erhan Günar olacaktı. Bu olay tekrar yaşanmasın diye yetkililer önlem almışlardı bu sefer. Siz de benim gibi havacılık ile ilgili konulara meraklıysanız ve bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız
Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Takipte kalın.